Todovision, bilgi ve deneyimlerin seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden paylaşıldığı herkese açık bir kanal. Bu haftaki videomuzda İspanya'nın kuzeyinde Bask bölgesinde bulunan San Sebastián şehrini ve çevresini sizlere tanıtacağız. Kumsalları, leziz yemekleri ve uluslararası film ve caz festivali ile ünlü olan San Sebastián, ülkemizde çok meşhur olan San Sebastián Cheesecake'in de ana vatanı. San Sebastián'da tarihi doku mükemmel olarak korunmuş. 1900'lü yılların başındaki şehir görüntüsü ile bugünkü şehir görüntüsü neredeyse tıpatıp aynı. Tarihi binaların ve doğanın özenle korunmuş olması bu kenti turistik açıdan çok farklı kılıyor. San Sebastián yaz aylarında hem deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz hem de muhteşem lezzetli yemek çeşitleriyle kendinize mükemmel bir ziyafet çekebileceğiniz çok güzel bir tatil beldesi. Kentte her bütçeye uygun konakla ve restoran bulunmakta. San Sebastián, sörf tutkunlarında favori adresler arasında. Şehrin Atlantik Okyanusu kıyısında olması ve plajların konumu sörf yapmak için ideal. San Sebastián'da 3 tane büyük plaj bulunmakta. La Conca plajı şehrin en ünlü ve kalabalık plajı. Sarı renkte çok ince kuma sahip geniş kumsallar aynı anda binlerce deniz tutkununu yaz aylarında bir araya getiriyor. Temmuz ayının sonlarına doğru düzenlenen Uluslararası Caz Festivali birçok turistin San Sebastián'a gelmesini sağlıyor. Her yıl Eylül ayında düzenlenen San Sebastián Film Festivali ise dünyaca ünlü birçok yönetmen ve film yıldızına ev sahipliği yapıyor. San Sebastián'da pinchos adı verilen ekmek üzerine yerleştirilmiş veya kürdanla birbirine tutturulmuş farklı çeşitli mezelerden oluşan atıştırmalıkların ünü dünyaya yayılmış durumda.
Özellikle yaz aylarında San Sebastian'a pinchos yemek için gelmiş inanılmaz sayıda turist bulunmakta ve sokaklardaki pinchos barlarında neredeyse oturacak yer bulmak imkansız. San Sebastian'a Ağustos ayında gitmemize rağmen hava birden bulutlanabiliyordu. Hatta kısa süreli yağan yağmur sonrası tekrar güneş açıyordu. Akşam yemeği için fine dining mutfağıyla ünlü Michelin yıldızlı Mirador da Ulla restoranında rezervasyon yaptık. San Sebastian'ın sağ tarafında Zuriola plajına bakan tepede konumlanmış restoran mükemmel bir manzaraya sahipti. San Sebastian tam bir gastronomi cenneti ve tüm dünyada kişi başına düşen Michelin yıldızlı restoran sayısı en fazla olan yerlerin başında geliyor. Kentin çevresindeki dağlarda ve ovalarda yetiştirilen taze sebze ve meyvelerin yemeklere ayrı bir lezzet kattığı, yüksek yerlerde yapılan hayvancılığın etlerin lezzetini arttırdığı söylenmekte. Ayrıca şehrin Atlantik Okyanusu kıyısında bulunması deniz mahsulleri açısından inanılmaz bir zenginlik sunmakta. Yemeklerin lezzeti ve sunumu Bask mutfağında çok önemli. Michelin yıldızlı bir restorandan sokak arasında atıştırmak için uğradığınız bir pinchos barına kadar her yerde yemeklerin sunumuna inanılmaz özen gösteriliyor. Lezzetin yanında yemeklerin sunumuna da inanılmaz önem veren Mirador de Ulla restoranından çok memnun kaldık. Michelin yıldızlı bir restoran olmasına rağmen çıkarılan hesap da diğer büyük Avrupa şehirlerinde normal bir restoranda ödeyeceğiniz rakamlarla neredeyse aynı. Restorandan ayrılıp otoparka gittiğimizde hoş bir sürprizle karşılaştık. San Sebastian gökyüzünü aydınlatan muazzam bir havai fişek gösterisi bizi bekliyordu. Konaklama için şehrin en güzel manzarasına sahip Mercure Monte Igueldo Oteli'ni seçtik. Şehre kuş bakışı bakabileceğiniz, Biscay Körfezi'ni yukarıdan seyredebileceğiniz bu otel, San Sebastian'da konaklayabileceğiniz en güzel alternatifler arasında. Kahvaltıdan sonra San Sebastian çevresini keşfetmek için önce 20 km uzaklıktaki Zarauz, sonra 25 km uzaklıktaki Getarya'ya gitmeye karar verdik. Zarauz, sörfçülerin uğrak mekanları arasında, Getarya ise tarihi bir balıkçı kasabası. Geniş kumsalı olan Zarauz'da kumsal boyunca yürüyüş yapılabiliyor ve Atlantik Okyanusu'na bakan kafelerinde oturup okyanus seyrederken kahvenizi içebiliyorsunuz. Okyanus dalgaları sörfçüler için bu tatil beldesini tercih edilen bir tatil noktası haline getirmiş.
Geterya ise yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı tarihi bir balıkçı kasabası ve balık restoranları ile meşhur. Eski yerleşim bölgesinde Roma döneminden kalma kalıntılar da mevcut. Geterya'nın en ünlü balığı okyanustan tutulan kalkan balığı. Geterya'da Kaiya Kaipe isimli restoranı tercih ettik. Bu restoran da Michelin'in tavsiye ettiği restoranlar arasında. Biz de gelmişken Geterya'nın meşhur balığının tadına bakmak istedik. Balıklar restoranın hemen dışarısında bulunan ızgara alanında kömür ateşinde pişiriliyor. Buradaki kalkan balıkları Türkiye'dekilerden biraz daha farklı. Daha etli ve kalınlar, kemikleri de daha az. Pişirme tekniğinden midir bilinmez, balık inanılmaz sulu olarak pişmişti. Bu restoranda da normal düzeyde bir hesap ödedikten sonra Geterya'dan bölgenin en önemli şehri Bilbao'ya doğru yola çıktık. Bilbao ile ilgili gezi notlarımızı ise ileride yapacağımız başka bir videoya bıraktık. Bu videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden hazırlayacağımız farklı bir videoda buluşmak üzere.